Günaydınlar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir diye ümit ediyorum. Bugün salı bana cumartesi gibi geliyor. Böyle bir algıda seçemeyecilik var bugün bende. Olsun. Şimdi en çok benim başından beri takip ettiğim bir de özel olarak takip ettiğim bir konu var. Güzide Duran'la eşi Adnan Aksoy'un boşanma konusu. Neden ben buna müdahil oldum? Çünkü eşi Adnan Aksoy bir tek bana konuştu. Yayını almadım, saygı duydum. İtalya'da yaşıyor. Sabah onu aradığımda saat farkından dolayı bizde saat 8:30 orada 6'ydı. Çocuklarımı giydiriyorum okula yollayacağım dedi. Anne ise burada Fikret Orman'la geziyordu. Şimdi hatta bana uzaklaştırma almışlığı var Güzde Duran. Ben bu haberleri yaptım diye bana bir ay süreyle uzaklaştırma aldı efendim. Ben bunu anlamıyorum. Ben haberciyim, magazin habercisiyim. Ben senin yakınına gelmek istemiyorum ki. Ben seni rahatsız etmiyorum ki. Ben seninle ilgili haber yapıyorum. Eğer benimle uğraşmak istiyorsan bu haberin zıttını ispatlaman gerekir bana. Ya da mahkemeye ver, de ki yalan haber. Ben de mahkemede yalan mı doğru mu kanıtlayayım. Bana bunun kimi söylediğini söyleyeyim. Ama keser döner sap döner. Ne oldu? Ben kocasıyla konuştuğumda Güzide Duran'ın dedi ki ben çocuklarımı hazırlıyorum. Kendisi gitti. Boşanamıyorum. Kocam boşamıyor. Vah vah tüh tüh. Kocam beni boşamıyor diye ben yıllarca işte evli mi kalacağım, ilişkimi yaşayamayacağım falan. Bunlar hikaye dedi. Ben onu hemen boşarım. Benim hazmedemediğim şey o kadar çok dosyamda delil var ki dedi. Onun yaptığı evlilik kurumuna yaptığı bu işler zina gibi hasır altına gidecek. Ben de e, kanıtlayamayacağım bunları unutulacak. Oysa ki o yaptığı zinalarla bizim ilişkimize çok büyük zarar verdi. Ve bunun acısını çekmesi gerekiyor dedi. Biz de buna çok üzüldük tabii. Ve araştırdık. Hakikaten Güzide Duran hiçbir şey yokmuş gibi Fikret Orman'la el ele gezmeye başladı. Fikret Orman için biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde hatta geçen hafta yasaklı madde ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp ifade verdiler. Fikret Orman için bu yine evli kadınları elinden tutup sokakta gezmek meselesi ki bence onursuz bir davranış. Çünkü hani diyorsunuz ya basit bir tahrik bile erkekleri şiddete sürükleyebiliyor. Ya sen onun kocasısın, çocukların evde. Çocuklar evde oturuyor. Güzide Duran'ın çok düşündüğünü iddia ettiği çocukları evde oturuyor. Televizyon açıyor, anaları başka biriyle el ele geziyor. Ya o çocuklara oturun bir boşanmayı anlatın önce. Bir ayrıldığınızı anlatın önce. İnsanlar oturuyor yıllarca ilişkiye girmiyor kimseyle ki çocuklar zedelenmesin diye. Bu daha kocadan ayrılmamış el ele geziyor. Bak haklıymış gibi de yapıyor. Adnan Aksoy da dedi ki bana Seda Hanım dedi ben dedi konuşmayayım ama şunu anlatayım size. Ben dedi bu delilleri mahkemede tek tek sunmak istiyorum. O yüzden anlaşmalı boşanmaya gitmiyorum. Yoksa ben çoktan boşardım dedi. Ve öyle de oldu. Belki Türkiye tarihinde ilk defa bir kadının zina yaptığı adamlar Okan Buruk, Fikret Orman. Ya düşünsene ne utanç verici bir şey. Evli kadınsın. Cinsel ilişki yaşadığın, birlikte olduğun adamlar çıkıyor. Mahkemeye ifade veriyor. Evet biz bu evli kadınla beraber olduk diye kardeşim. Sen çocuklarını ve kocanı bu duruma düşürdün. Ama kocası da bunu yapmayı istedi. Ha, iş bitti. Biliyorsunuz Feyza Altun. O da bana uzaklaştırma almıştı. Feyza Altun avukat. Ben neden avukatlara yakınlaşmak isteyeyim? Ben Alaçatı'da otururken gidip neden size bulaşayım arkadaşlar? Ben haber yapıyorum. Benim haber yapmamı istemiyorlar. Yani burada onların adını telaffuz etmemi istemiyorlar. Neleri bildiğimi ve neleri söyleyebileceğimi tahmin ettikleri için ama söylüyorum. Uzaklaştırma bittiği için saçma bir haberciye uzaklaştırma alınmaz zaten öyle. Ben seni tahrik etmiyorum, taciz etmiyorum, telefonla aramıyorum, bir şey yapmıyorum. Neyin nereden uzaklaşacağım? Burada haber yapmak da benim haberciliğim, mesleğim ya. 30 yıllık. Neyse baştan. Şimdi boşandılar çok şükür ve Türkiye'de ilk defa bir davada, bir boşanma davasında kadının beraber olduğu erkekler ki bunlar öyle meşhur erkekler. Biliyorsunuz Okan Buruk da keza aynı şekilde fuhuş ve yasaklı madde operasyonundan gözaltına alınmıştı. Bebek Otel önünden manav çıkışını kullanarak filan çıkmıştı hatırlarsınız. İşte böyle güzide insanlar kendi gibi güzide insanlarla gezerek e, eşini aldattı. Şunu da anlamıyorum. Ben daha ne kadar bekleyeceğim? Şimdi bunu dediğinde daha 10 aydır ayrıydı eşinden. Ortaya çıktıklarında, yakalandıklarında. Ancak 10 ay olduğunda 3 ay öncesinde
yani Mart-Nisan aylarında Göcek'te zaten Fikret Orman'la berabermiş. Yani 6. ayında o başlamış Fikret Orman'la görüşmeye. Türkiye'ye geldikten sonra çocuklarını bırakıp. Kocası da sabah 6'da ne yapsın adam? Çocuklarını gidip okula yolluyor. Elbette koca olarak hatası olmuş olabilir. Elbette karı koca ilişkisinin dinamiklerini biz bilemeyiz. Belki kocası önce aldattı. O zaman sen boşayacaksın kardeş. O zaman tutup 2 tane adamla en az bizim bildiğimiz birlikte olup gezeceğine sen boşanma davası açacaksın. Oradan sineğin yağı, bunun parası, şunun serveti, maymun atlayışı yapayım, bu zenginin parası azaldı, ben diğer zengine koşayım, onu garantileyim filan kafalarıyla gidersen, işte beraber olduğun adamlar öyle mahkeme salonunda seninle nasıl beraber olduklarını anlatır. Boşanma davası sonuçlandı ve boşanma davası bittikten sonra garip bir şekilde Feyza Altun, ki böyle kadınlar var, dava kaybediyorlar, hapislerde yatıyorlar, uzaklaştırma hapisleri alıyorlar, yatmadım filan diyorlar, yani belgeli şey filan. Böyle insanlar var, dostlar alışverişte görsün aman diyeyim filan kafalı. Şimdi ve açıklama yapıyor Feyza Altun, ne kadar inanırsanız artık, şöyle bir şey diyor efendim, biz diyor hiç öyle bir şey olmadı, biz kazandık, boşandık. Adam zaten boşanmak istiyor ama delilli boşanmak istiyor. Yani bir anlamda kadını rezil ederek, aldatılmasının gurur kırıklığının acısını çıkarmak, bir anlamda da çocukların vesayetini almak, bir anlamda da kendisini aldatan kadına tazminat ödemek istemiyor. Haklı. Ya bir değil 2 adam en az bizim bildiğimiz birlikte olan bir kadına ben niye tazminat ödeyeceğim? Evliyken bu kadar becerikliyse bekarken neler yapar zaten? Şimdi olay şöyle gelişiyor. Feyza Altun mahkeme çıkışı hemen çıkıyor ve diyor ki efendim tazminata hükmedildi diyor. Tazminat yok. Tazminatsız boşanıyorlar efendim. Çünkü zina suçu sabitleniyor Güzide Duran'ın. O yüzden de tazminat ödenmiyor her şeyden önce. Adnan Bey dün bana mesaj atmış. Açıklamayı yazmış. Sağ olsun, bu konuyu objektif takip ettiğimin farkında. Feyza Altun tazminata hükmedildi dedi. Bu açıklamaya Adnan Aksoy'un avukatı avukat Serap Temur İşçen tarafından cevap gecikmedi. Güzide Duran zina davasını kaybetti. Tazminat yok. Bu zina konusunu sık sık konuşuyoruz. Hani Uşak Belediye Başkanı'yla da ilgili gündeme geldi. Suç değil. Yani hapis suçu değil. Ama boşanma davasında seni, yani eşin aldatıyorsa sen tazminat alırsın. Sen aldattıysan tazminat haklarından vazgeçersin. Hatta çocukların velayetine kadar gider bu iş. Şimdi efendim şöyle başlayalım. Sonra ben Adnan Bey'in bana attığı, Adnan Aksoy'un yani Güzide Duran'ın eski eşinin attığı mesajı okuyacağım. Feyza Altun şöyle diyor. Müvekkilim Güzide Duran'ın bugün boşandığını kamuoyunun bilgisini arz ederim. Kendisi uzun zamandır sürdürdüğü boşanma mücadelesini lehine tazminat hükmedilerek bitirmiştir. Öyle bir şey yok. Tazminat alamadı Güzide Duran. Zaten eşinin amacı da zinaları kanıtlayıp tazminat ödememekti. Devam edelim. Müvekkilim çocuklarından daha önce de söylediği gibi vazgeçmiş değildir. İtiraz olursa süreç devam edecek fakat kendisi şu anda boşanmış bir kadındır. Çocuklar babaya verildi mahkemede. Çok ender olur bu arkadaşlar. Eğer annenin işte ahlakına, annenin kullandığı maddelere, madde bağımlısı mı, alkol bağımlısı mı, şu mu bu mu diye bakılır. Veya anne reddeder, param pulum yok, ben bu çocuklara bakamayacağım. Güzide Duran'ın çocuklarını mahkeme babaya verdi. Zaten 1 yılı aşkın süredir baba bakıyor İtalya'da çocuklar. Okullarına götürüyor. Yani yemin ediyorum ben aradığımda kıyafetlerini giydiriyordu. Çocukları dedi bir okula yollayayım konuşuruz demişti ve konuşmuştuk o dönem. Şimdi çocuklar babaya gitti. Tazminat ödenmedi. Boşanma davasını kazanmak nedir abi? Para alamadın, çocukları da alamadın. Bekar oldun. Buysa evet zaten bekar gibi yaşıyordun. Bakın tekrar söylüyorum, en büyük onursuzluk ya da veya kıran benim için düşünün. Bir kadının onurunu ne kırabilir en çok? Kocam beni boşamak istiyor ve birlikte olduğum adamları mahkemeye çağırıyor ve şahit olarak dinletiyor. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Hal böyleyken üste çıkıp bir de çocuklar babada kaldı evet ama biz tazminat aldık demek gibi bir şey olabilir mi ya? Alsan bile susacaksın arkadaş. Şimdi Adnan Aksoy'un Güzide Duran aleyhine açtığı zina davasının kabul etti mahkeme. Amacı da buydu Adnan Aksoy'un. Anlaşmalı boşanırsam dedi bunları sunamayacağım, bu şahitleri mahkemeye getiremeyeceğim dedi. Ve zina nedeniyle boşanmalarına, boşanma sebebi de zina yani.
Güzide Duran'ın Adnan Aksoy'a maddi ve manevi tazminat ödemesine, yani Güzide Duran ödeyecek eğer Adnan Aksoy talep ederse, maddi ve manevi. Çünkü zina yapan öder. Ha belki şekil olarak 10 bin lira öder ama öder. Ayrıca Güzide Duran'ın açmış olduğu davanın tazminat, nafaka ve diğer hususlar yönündeki reddine karar verilmiştir. Mahkeme kararı açık seçik ortadayken, zina davasını müvekkilim kazanmışken, bu konuda kamuoyunu bariz bir şekilde yanıltmaya yönelik karşı tarafın avukatının ifadeleri şok etkisi yaratmıştır. Şimdi bana da yapıldığı için biliyorum, davaları kaybediyorlar, hapislerde yatıyorlar, çıkıp hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Yok böyle bir şey. Bunun evrakı var, yazısı var, çizisi var. Ama biri benim yüzümden ceza gördü diye gururlanmadığım için bunları vermiyorum. Kimsenin ceza görmesine sevinmediğim için, ama vereceğim gerekirse tabii. Karşı tarafın yaptığı gibi mahkeme kararının kasten yanlış açıklanması suçtur zaten. TCK 217A kapsamında suçtur. Ve bu gerçek dışı açıklamaya yönelik müvekkilimin yasal haklarını korumak amacıyla gerekli hukuki başvurular ivedilikte yapılacaktır. Yani Adnan Aksoy bir dava daha açıyor Güzide Duran'a. Sen diyor, niye diyor, bizim diyor mahkemenin sonucunu kamuoyuna avukatın aracılığıyla yanlış veriyorsun. Kendini kazanmış gibi gösteriyorsun. Adam İtalya'da tabii ama adam onurunun savaşında. Yani karısının zina yaptığını kanıtlamanın savaşında. Yoksa evlenme derdinde, evliliğini sürdürme derdinde değil. Ben hiçbir zaman sinirli. Çok komiksin. Kim diyor bu? Olçun. Neyse, bugün sinirli değil diyor. Ben mi? Eleştiriye kapalı değilim ayol. Ben eleştiriye kapalı değilim ama sizin eleştiri sandığınız şey başka. Eleştiri insanın değiştirebileceği kusurlarıdır. Değil mi? Bir de sabit fikirle dikte ettirmek vardır. Ona eleştiri denmiyor. Bir de karşındaki istiyor mu istemiyor mu onları. Yani değiştirilebilecek kusurlar tabii ki eleştirilir. Şimdi Adnan Aksoy ile evliliğinden biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunan Güzide Duran, her ne kadar Fikret Orman'la birlikteliğinin, evliliğini sonlandırma kararı aldıktan sonra, bak abicim tamam da şimdi ben içimden evliliğimi sonlandırma kararı aldım. Peki hemen manita yapıyorum. Böyle bir şey var mı abi? Karar aldıktan sonra adamlarla olacağın gibi bir şey yok. Karar alırsın, boşanırsın, sonra olursun. Hadi dayanamadın. Hadi dayanamadın. İnsan içinde, etilerin göbeğinde el ele evliyken gezmek. Göcek gibi bütün sosyetenin, muhabirlerin olduğu yerlerde tatiller. Ya kocanın, çocuklarının hiç onuru, gururu yok mu? Hiç annem neler yapmış ya babamla evliyken demeyecekler mi? Bu çocuklar yetişkin olduklarında seni affedecek mi? Sen bir erkek veya 3 kuruşluk ekonomik özgürlük için evlatlarınla ve onları kaybetmekle nasıl bu kadar fütursuz olabilirsin arkadaş? Devam edelim. Şimdi bana Adnan Aksoy'un attığı yazıya geçelim. Bu dün akşam atmış. Şöyle efendim, yazı basın açıklaması karar diye atmış. Okuyorum. Bugün boşanma davaları görülen Adnan Aksoy ve Güzide Duran'ın duruşmasının hemen akabinde Güzide Duran'ın avukatı Feyza Altun tarafından yapılan skandal ve gerçeklerin tamamen zıttı beyanlara karşı bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Gerçekten de artık Altun denilince bu kadın ne dese doğrudur falan diyesim gelmiyor. Malum magazinsel sebeplerden dolayı. Şu Polat işlerinden dolayı. Müvekkilim Adnan Aksoy ve Güzide Duran arasındaki boşanma davası bu sabah Sayın Mahkeme tarafından karara bağlanmıştır. Mahkeme zina sebebiyle Güzide Duran aleyhine açtığımız zina davasının kabulüne ve zina nedeniyle boşanmalarına, Güzide Duran'ın Adnan Aksoy'a maddi ve manevi tazminat ödemesine, çocukların velayetinin Adnan Aksoy'a verilmesine karar vermiştir. Ayrıca Güzide Duran'ın açmış olduğu davanın tazminat, nafaka ve diğer hususlar yönünden reddine karar verilmiştir. Mahkeme kararı açık seçik ortadayken ve zina davasını müvekkilim kazanmışken, bu konuda kamuoyunu bariz bir şekilde yanıltmaya yönelik karşı tarafın avukatının ifadeleri şok etkisi yaratmıştır. Karşı tarafın yaptığı gibi mahkeme kararını kasten yanlış açıklamak TCK 217A suçuna girer ve hukuki başvuruları da yapıyoruz diyor avukat Serap Temur İşçen. Bu açıklamayı da bana Adnan Bey atmış efendim. Yani yok öyle bir şey.
Hiçbir şey kazanılmadı. Kaybeden çocuklar oldu. Ne boşanma davalarının ne işte kavgaların kazananı kaybedeni olmaz. Uzun 15-18 yıllık bir evlilik yıkıldı. Adamda para bitti. Bir darbe yedi maddi olarak bildiğimiz kadarıyla. Eşini de bıraktı İtalya'da, kendi buraya döndü ve yeni sevgililer yaptı. Ve daha da kötüsü, bunlar mahkemede sen bu kadın oldun mu diye, düşünsene sen oradasın ve adamlar çıkıyor sırayla, her mahkemeye ayrı adam çıkıp oldun mu olmadın mı? Ya yazık, çocuklara yazık diyorum. Olayın da özü bu arkadaşlar. Allah kimseye de düşürmesin. Şimdi Feyza Altun'a ve şeye dava açılacak. Halkı yanıltmak suçundan. İşin şeyi de bu. Düzü de bu. Şimdi dünya nereye geldi? Bu evlilik işini canları sıkılıp o hafta yapıyorlar böyle. Evlenelim, aşkımsın, koş hadi koş falan diye böyle. Sanki evlilik abi. Yani her canlı evliliği bir kere tadıyor. Bakıyorum en marjinal, en hani belli ki 40 senesini aynı adamla veya kadınla geçiremeyecek tipler koşturarak gidiyor evleniyor arkadaşlar. Ondan sonra da şöyle Melis İşiten diye bir kız var. Bu sosyal medyada programlar yapıyor. Bayağı iyi kazanıyor. Bayağı çok takip ediliyor. Kimin? Uras Kaygılaroğulları'nın karısı. Eski karısı. Abi evliyken 3 kişiye aşık oldum. Nedir ya? Bakın buyurun izleyelim. Dün gece yatağa yattığımda sana seni seviyorum demiş olabilirim. Fakat bugün sokakta yürürken ya da kafede tanıştığım birine aşık oldum. Bugün birine heyecanlandım. Sen kötü birisin. Hayır. Bugün birine heyecanlandım ve hiçbir şey yaşamadım. Hiçbir şey yok. Onun da haberi yok ama ben birine heyecanlandım. Biz bitmişizi fark etmek ve dile getirmek çok büyük bir erdem. Benim çok başıma geldi. Fenomenlerin videolarını, arşivlerini, her şeyini hikayemde paylaştım arkadaşlar. Silinmeden izleyin. Dün gece yatağa yattığımda sana seni seviyorum demiş olabilirim. Fakat bugün sokakta yürürken ya da kafede tanıştığım birine aşık oldum. Bugün birine heyecanlandım. Sen kötü birisin. Hayır. Bugün birine heyecanlandım ve hiçbir şey yaşamadım. Hiçbir şey yok. Onun da haberi yok ama ben birine heyecanlandım. Biz bitmişizi fark etmek ve dile getirmek çok büyük bir erdem. Benim çok başıma geldi. Fenomenlerin videolarını, Demiş olabilirim. Fakat bugün sokakta yürürken Çok başıma geldi. Nedir ya? Çok başıma geldi. Nedir ya? Ben birini severken, birine kocam derken, el ele göz gözeyken, aynı eve girerken, hastaneye gidip, kafeye gidip acayip yükseldim. Ben hemen kocamı boşayım. Ne yapacağım? Dünyada çok güzel kadınlar var. Karizmatik, çok çekici erkekler var. Biz her gördüğümüzde mi yükseleceğiz yani? Ya böyle bir dünya bilmiyorum. Ve bunu normalleştirmeyi hiç anlamıyorum. Bakarsın yakışıklı adam değil mi? Evet. Benim de mesela eski eşimle esprim vardı. Brad Pitt derdim. O da bana şöyle yapar. Seninki çıkmış. Aa derdim. Onu sinirlendirmek için koşarak televizyonun karşısına otururdu. Yeter. İşte sen mutfağa git istersen filan espri yapar. Ya bu tamamdır arkadaş. Ama kafede birine hallendim, aşık oldum, eve geldim, kocadan soğudum. Siz evlenmesenize ya. Bak evlilik herkesin yapması gereken bir şey değil zaten. Evlenmeyin arkadaş. Kurumun içini boşaltmayın. Evlilik böyle bir kafa değil. Şimdi ben zaten ikinci evlilikler falan mantık evliliği bana göre. Yani ilk evlilik önemlidir. Uzun süren evlilik. Çünkü o benim 20'li yaşlarımı bilir, ailemi bilir. Ailemizdeki büyüklerimizin kayıplarını paylaşırız. Arkadaş çevremiz ortaktır, tanırız, tanışırız, gideriz, geliriz. Birlikte büyürüz, yaşarız, acı çekeriz, gelişiriz. Bence uzun süren ilk evlilikler gerçek evliliktir. Diğeri de tamam tek başınıza yaşayamayacağınız zaman idare etmek amacıyla yaptığınız bir şey. Hani hayatı idame yaş mantık evliliğidir. Öyle bir adamı bulmuşsun. Sokakta bak gözün kayabilir, aklın kayabilir ama bu bir akit ya. Ya bunun aslında bir sözleşme olduğunu hepiniz unutuyorsunuz galiba. Bir işe giriyorsun, bir şey imzalıyorsun. O sırada gidip yan firmada çalışıyor musun arkadaş? Oradan maaş alırken. Bir sözleşmen var. Yani ahlaksızca saçma sapan bir şey böyle yani ben ya hangi bağlamda söyledi arkadaşım her yerde çıktı Melis İşiten'in bu sözleri. Yani sokakta birinden hoşlanınca diyor evdeki ilişkin bitmiştir. Bak evdeki ilişkinin bittiğini sokaktaki birinden hoşlanmadan anlarsın.
Zaten evdeki birine karşı soğuksan dışarıdaki birinden hoşlanabilirsin ancak. Bu durumda yeni bir adama veya kadına gerek yok sağlama yapmak için. Arkadaş ben artık kocama bir şey hissetmiyorum. Aynı yatağı paylaşmıyoruz. Aynı duyguları, cinselliği, şunu bunu paylaşmıyoruz. Bitti kardeş bu iş. Der ve yürürsün yani. Bu kadar basit. İlla sokakta benim diye birilerine hallenmem mi lazım? Evdeki ilişkinin bittiğini anlamam için. Yok. Yani ben zaten evde ilişki bitmiş mi bitmemiş mi anlayacak zekam var. Ne oldu yine? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O zaman adam da adamların çok bahanesidir biliyorsunuz. Ya ben biriyle birlikte oldum dün gece affet beni. Aa niye? Onunla birlikte olunca senin kıymetini anladım. Aa, benim kıymetimi anlamak için o zaman ayda iki birileriyle beraber ol. Böyle bir düzen mi var? Adamlar da kullanır bunu dikkat edin. Kadına kendini affettirmek için. Yok böyle bir dünya. Ha ama şu var Melis İşiten de aldatılmış evliyken. Aldatılması belki kadınlık onuruna dokunduğu için bu bu tip açıklamalarda bulunuyordur. Yani bir kadın maalesef biz bu kadınlar bunu çok yapıyoruz. Yarıştırıyoruz. Adam aldattı ben de aldatırım. Adam aldattı aldatmış gibi yapayım. Yok abi senin aldatman senden verdiğin bir şey. Senin aldatman adama bir faydası veya zararı yok. Senin onuruna, senin kişiliğine faydası ve zararı var. Allah Allah çok garip sesler geliyor hayvanlardan. Ah Allah'ım garip hareketlere bir şey olacak diye çok korkuyorum. Yani evet bu dejenereliği aslında bir kenara bırakıp başkaları için bahaneler bulmaktan kurtulup kendimizi biraz tanıyıp evlilik kurumuna imza attıysak da bunun bir kurum olduğunun farkına varıp nasıl iş yerinde bir imza attınız onun peşinden gidiyorsunuz. Aynı şekilde her şeyin peşinden gitmeniz gerekli diye düşünüyorum. Şimdi bugün çok öyle vurucu, çarpıcı haberler falan yok. Olursa açacağım ve uzun uzun konuşacağız. Sizleri çok seviyorum. Beğendiyseniz beğene basarsınız. Beğenmediyseniz kendiniz keyfiniz bilirsiniz. Abonelik önemli. Abone sayısı önemli. YouTube bile seni abonen çoksa ciddiye alıyor. Ben zaten sivri yayınlar yaptığım için öyle reklam oradan buradan yağmıyor bana. Yabancı reklamlar falan geliyor. Onlar da zaten bize yansımıyor. Ama bu insanın şu kadar takipçisi var demek YouTube'un sana ceza vermesi veya ne bileyim başka bir şeyler için seni güçlü kılıyor. Beğenmediyseniz ne yaparsanız yapın. Aynen öyle yani. Burcu Güneş aradı Fundacığım. Bağlanacak. Ondan haber bekliyorum. Yoğun. Onun istediği saatte özel bir yayın yapacağız. Burcu Güneş'in söylediği bir şey çok hoşuma gitti. Sizi dedi çok farklı insanlar, her yerden insanlar takip ediyor dedi. O hoşuma gitti. Aslında sayıdan çok kalite çok mühim. Zaten kitlelere hitap etmek başka. Az ama öze, nokta atışı hitap etmek başka. Seda Sayan'ı 100 milyon izliyor diyelim Türkiye nüfusu. Bunların %90'ı okuma yazma yani %60'ı okuma yazma bilmiyor mesela. Ama CNBC diye bir kanal vardı. Ferrari reklamı giriyordu içine. Ama çok az izleniyordu ve kabloydu. Önemli olan nicelikten çok nitelik benim için. Her zaman da öyle oldu. Nitelik kazandırır. Nicelik savaştırır. Yani eğer kitlelerin ve kütlelerin savaşına girilirse yenemezsin. Zihninle yenersin. Zihninle döversin. Bu iş böyledir. Aklınla döversin bir insanı. Yani ve akıllıysan bir araya gelirsin. Ben daha çok akıllı insanı bir araya getirmek için iki şey yapıyorum. Biri yeniden aşk projesi. Bu tamamen görücü. Hiç kimseyi buluşturmuyorum. Sadece insanların kişilikleri ben birebir görüşüyorum. Röportaj şeklinde. Adayları konusunda bilgi alıyorum. 3 ay bir süre istiyorum ve insanları sabırla ortak noktalarda algoritmayla hiçbir yerde görüntüleri yazılıp çizilip ajans bilmem yani öyle değil. Denk düşen insanları bulup isimsiz önerip sadece telefonda online görüştürüp görücü usulü bildiğin modern görücü usulü yapıyorum. Çok da iyi gidiyor. Çok mutlu çiftlerimiz var. Mutsuzlar da olmuştur tabii ama onların sorunu artık yani geçinmeye gönüllü olmakla ilgili bir şey. Olgun insanlar için 35 yaş civarı için ve üstü için yapıyoruz bunu.
Bir diğer projede Ayon Kulübümüz. Bu da bilgi, eğitim, kültür, arkadaşlık, dostluk, seyahat, gezi, yeme içme, kaynaşma ve amacımıza ulaştık. Her şehirde küçük küçük alt ayonlarda kurduk. İnsanlar bizden bağımsız gidiyor, buluşuyor. Yani salatanın kalorisi. Yüzümü nasıl gerdirsem, gıdığımı nasıl aldırsam dışında bir şeyler konuşmak isteyen insanlar varsa her akşam 9'da Zoom toplantısı, konferans, kürsüsü olan hocalar var üyemiz. Ünlü üyelerimiz var. Onlar da konuşuyor, paylaşıyor. Tiyatro oyunları yapıyoruz. Ne bileyim kitap kulüpleri yapıyoruz, seyahatler yapıyoruz, geziler yapıyoruz falan falan. Onun için de yine aynı telefondan direkt de arayabilirsiniz. Şuraya da bir başvuru doldurursanız ben size sırayla geri ararım. Şu anda bekleyen çok ama alacağım insanların sesini duymak istiyorum doğal olarak. Şu ülkede yatırım yapılmayan tek şey insanın kendi zekası, gelişimi, fikri, iç dünyası filan yani. Şu botoksla yaptığınız yatırımın %1'ini bir eğitime, bir kitaba yapsanız hayat öyle güzel olacak ki. Vakit kaybetmek değil kitap yani. Gidersiniz bakın sahile, yabancılar açar kitabı 8 saat okur, plajda kafayı kaldırmaz yani. Neden? Bir bildikleri var demek. O yüzden onlar ampulü buluyor. Evet, hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ani gelişmeler olursa paylaşırız efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.